Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Sohbetler 4. Kurtuluşun anahtarı Tarikat-ı Aliye. Allah'a hamd eder kulu, Peygamber göstermiş yolu, şükre devam eyle ulu, bu nimeti bilmek lazım. Kıymetli kardeşlerim, Tarikat-ı Aliye, felaha ermenin yoludur. Bu yola intisap eden kimse, hem dünyevi hem de uhrevi kurtuluşun anahtarını elde eder. Tarikat-ı Aliye, edebi tahsil yoludur. Bu yolda çocuğa muamelede bile edep terk edilmez. Aksi takdirde bu yola intisabın hiçbir faydası olmaz. Edebi muhafaza edebilmek için mürşidi kamille rabıtalı olmak şarttır. Tarikat-ı Aliye, masivayı kalpten çıkarma yoludur. Bayezid-i Bistami Kuddise Sirruh Hazretlerine, sizin kalbinizde de masiva bulunur mu diye sual etmişler. Kalbimize uğrar geçer, hiç durmaz cevabını vermiş. Tarikat-ı Aliye, ameli salihe talip olmanın yoludur. Kişinin kendisini kurtaracak salih amelleri yoksa, ahirette nesebinin, soyunun, sopunun ona bir faydası olamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fatıma annemize bile, ''Ey kızım Fatıma, sakın babam peygamber diye güvenme.'' buyurmuştur. Kişi, sırat-ı mustakimden geçene kadar tehlikeden kurtulmuş sayılmaz. Üstadlarımız mübarek gecelerde ve seher vakitlerinde evlatlarını gözlerler, amelleri semaya ulaşıyor mu diye. İnsan son nefesinde iman ile gidebilir ama salih bir ameli yoksa yaptıklarının cezasını bir bir çekecektir. Fakat zahire bakıp da kimse hakkında suizanda da bulunmamak lazım. İnsanların içlerinde gizli olanı bizler bilemeyiz. Bir mevtayı 13 gün sonra kabrinden çıkarmışlar, bedeninde hiçbir değişiklik yokmuş. Herkes şaşırmış. Zira adam halk nezdinde pek makbul bir kimse değilmiş. Demek ki Allah, Allah diye ahirete göçmüş ki cesedi bozulmamış. Fakat bu yine de ahirette her şeyini kurtarmış anlamına gelmez. Tarikat-ı Aliye, azaptan kurtulma yoludur. Azapların en hafifi kabir azabıdır. Kabir azabının en hafifi ise kabirde kemiklerin sıkılmasıymış. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Bütün bu azapların sebebi ise kalbimizden söküp atamadığımız dünya muhabbetidir. Tarikat-ı Aliye, dünya muhabbetini kalpten söküp atma yoludur. Ehli tarik bir kişinin kalbinde zerre kadar gayrullah bulunmamalıdır. Dünya sevgisi yer almamalıdır. Kalpte dünya muhabbeti varsa, yapılan evradu eskarın hiçbir tesiri olmaz. Tarikat-ı Aliye, nefsin arzularını terk etme yoludur. Tarikatta, nefsin arzularını tamamen terk edene şehitlik mertebesi verilir. Nefsin arzularını kısmen terk edenlere gazilik rütbesi verilir. Nefsin arzularını terk etmeyenlere ise hiçbir rütbe verilmez. Dolayısıyla bir ganimet de elde edemez. Yani ahirette felaha eremez. Tarikat-ı Aliye, Cemalullah'ı talep yoludur. Cemalullah'ı talepte gayret göstermedir. Kalpte karıncanın kanadı kadar günahkaralığı kalmamalıdır. Aksi takdirde Cemalullah'ı müşahede mümkün değildir. Tarikat-ı Aliye, dünyaya rağbet etmeme yoludur. Tarikat-ı Aliye,
ahirete rağbet yoludur. Pederim Şeyh Mustafa Efendi Kuddisesi Ruh, kıyamete ne kaldı ki insanlar dünyaya bu kadar rağbet ediyorlar diyerek şaşkınlığını ifade ederlerdi. Tarikat-ı âliye gönül temizliğidir. Bir bayram temizliği yaptığımız kadar gönlümüzü temizlemiyoruz. Tarikat-ı âliye ahlakı güzelleştirme yoludur. İnsanın ahlakı ise her işinde Cenab-ı Allah'ı vekil tutmakla ve kainatta ondan başka güç ve kuvvet sahibi olmadığına inanmakla, yani tevekkülle güzelleşir. Tarikat-ı âliye nefse dur deme yoludur. Nefse dur denilmediği zaman kurtuluş ümidi olmaz. Tarikat-ı âliye dili hapsetme, nefse hakim olma yoludur. Tarikat-ı âliye incitmeme ve incinmeme yoludur. Kardeşlerim, bu söylediklerimi sakın hafife almayın. İksir gibi kıymetli kelimelerdir bunlar. Mevlamız cümlemizi tarikat-ı âliyede sabit kadem kılsın. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Seslendiren Abdullah Can.